Dostlar selamlar. Daha önce 4 tane lazer kesme kazıma makinesinin incelemesini yapmıştım ve kendi işlerimde de zaman zaman kullanıyordum. Ama ilk defa bu kadar güçlü bir lazer makinesinin videosunu çekiyorum. Bilmek isteyenler için ürünü Banggood'dan ben seçtim ama sponsorlu olarak gönderdiler. Bu videoda anlatacağım her şey kendi tecrübelerime ve kendi görüşlerime dayanıyor. Baştan söyleyeyim, hobi için ya da böyle evde arada bir kullanırım gibi bir cihaz değil. Seri üretim için kullanılabilecek, cayır cayır kullanılabilecek bir cihaz. 40 watt gücünde lazeri var. Çok geniş bir alana baskı yapabiliyor. Gerçek bir CNC gibi kaliteli eksenleri ve hareketleri var. Kurulumu herkesi ilgilendirmez diye videonun en sonuna attım bu sefer. Şimdi yaptığım testlerle devam edelim. Bir sürü parça test ettim. Kesme, kazıma, metal, plastik, ahşap, çeşitli ahşap türleri. Bayağı bir test yaptım. Onlarla devam edelim. 41 santimetreye 40 santimetrelik devasa bir alanda kesme ve kazıma yapabildiğimiz 40 watt gücünde bir lazer modülü var ve gövdesi gayet sağlam bir cihaz. Cihazın kitapçığında önerilen 2 tane yazılım var. Her ikisini de denedim. Gayet güzel yazılımlar ve herhangi bir bilgi ve tecrübe gerektirmiyor. Alıp hemen kullanmaya başlayabiliyoruz. Tek yapmamız gereken şey lazer modülünün odak ayarını yapmak. Onu da çok güzel yapmışlar. Bazı modüllerde böyle elle çevirip gözlükle bakmak gerekiyor. Burada araya kutunun içinden çıkan şu parçayı koyup yere indiriyorum ve vidalarını sıktığım zaman odak ayarı yapılmış oluyor. Ve aynı yükseklikte başka herhangi bir şey bastığım zaman da tekrar odak ayarı yapmaya gerek kalmıyor. Şimdi 3 tane tahtayla çeşitli testler yapacağım. İlk önce %20 güçte ve biraz hızlı bir baskı yapacağım. Böyle yaptığım zaman silik bir şekilde ilk test diye yazıları yazdı. Lazer gücünü biraz daha artırdım ve ikinci testi yaptım. Burada yazılar daha okunaklı, daha belirgin oldu. Zaten yapabildiğimiz 2 tane ayar var. Ya lazer gücünü artıracağız yüzde üzerinden %20, %50, %100 gibi. Ya da süreyi azaltacağız ya da uzatacağız. Daha uzun yakarsa daha derinlere ve daha koyu yakabiliyor. Daha az yakarsa daha silik ve daha hızlı yakabiliyor. Diğer güzel özelliklerden bir tanesi yazılımda nerenin hangi güçte ve hangi sürede yazılacağını da belirleyebildiğimiz için 3. test yazısını daha güçsüz bir lazer kuvvetiyle, etraftaki çerçeveyi daha yüksek bir lazer kuvvetiyle yaktığım için etrafını kesti ve içine yazıyı yazdı. Kullanım alanına göre onlarca çeşit lazer gücü ve hızı ayarlayıp ona göre baskı alabiliyoruz. Yazı yazma ve kesme performansından memnun kaldım. Bu arada gerçekten yaptığım ilk 3 test bu. Videodan önce başka testler yapmadım. Şimdi sıra fotoğraf baskısında. Doğrudan fotoğrafın hiçbir şeyini, formatını vesaire hiçbir şeyini değiştirmeden doğrudan yazılıma yüklüyorum ve baskıya basıyorum. Tabi çerçeve ayarlayıp onun da lazer gücünü biraz daha artıracağım ki etrafını kesebilsin. Fotoğrafın çıktısını çok beğendim çünkü öyle 3 boyutlu bir his katmış. Çok yanan yerleri biraz oymuş, az yanan yerler biraz daha yukarıda ve renklerin ton farkları çok belirgin. O yüzden gerçek bir fotoğrafa bakıyormuş gibi, siyah beyaz bir fotoğrafa bakıyormuş gibi hissettiriyor. Etrafını da çok güzel bir şekilde kesti. Daha önce kullandığım hiçbir lazer bu kalitede baskı yapamazdı. Şimdi yüzeyi farklı bir ahşabın üzerine deneme yapalım. Sanırım üzerinde vernik ve boya var. O yüzden orayı da bir denemek istedim ve lazer gücünü biraz düşürdüm hızlı olsun diye. Bunu da gayet güzel bir şekilde yine siyah beyaz bir fotoğrafa bakıyormuş gibi hissettirdi. Baskı kalitesini çok beğendim. Bu ahşabın kalınlığı ve sertliği daha fazla olmasına rağmen rahat bir şekilde kesebildi. Daha önce çektiğim lazer videolarında metal yüzeye kazıma, çizme gibi şeyler yapılabiliyor mu diye bayağı soru alıyordum. Çünkü hediyelik eşya vesaire üretip satan kişiler var. Genellikle onlar merak ediyor. Deriye yazabiliyor mu, metale yazabiliyor mu? Deriyi zaten çoğu yazıyor ama metale çoğu lazer yazamıyor. Daha önce kullandığım lazerlerin hiçbirinde doğru düzgün metal performansı alamamıştım. Bunun metal baskısına bayıldım. Birkaç farklı metal denedim. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Gayet yüksek çözünürlüklü bir şekilde metalin üzerine yazma yaptı. Bu arada bu metalin de ilginç bir özelliği var. Ben yaklaşık 10 yıldır kullanıyorum. Birkaç dolara almıştım. Elinizde bir koku varsa bununla böyle suyun altında yıkıyorsunuz ve kokuyu gideriyor. Birkaç saniye içerisinde sonsuza kadar kullanabiliyorsunuz. İlginç bir şey. Bunun da linkini lazerin linkiyle beraber açıklama kısmına bıraktım. Şimdi siyah renkli bir akrilik olması lazım. Tam emin değilim ama sanırım akrilik. Onda bir deneme yapacağım. Çünkü böyle şeyleri kesmek isteyen arkadaşlarımız da oluyor. İlk yaptığım testte lazerin gücünü biraz az ayarladığım için
oyma yaptı ama tamamen kesemedi. İkinci denememde lazerin gücünü biraz artırdım ve kesti. Bazen de böyle deneme yapmak gerekebiliyor. Yine denemek istediğim şeylerden bir tanesi devre kartının üzerine herhangi bir şey yazmak. Mesela seri numarası olabilir, kart numarası olabilir, firma ismi olabilir. Daha önceden ürettiğimiz bir devre kartının üzerine bir şeyler yazmamız gerekebiliyor. İnanılmaz bir kalitede bastı. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Daha önceki lazerlerde bunu yapıyordum. Böyle silik, belli belirsiz bir yazı oluyordu. Çok güzel bir yazı ortaya çıktı. Şimdi sıra geldi bir 3 boyutlu yazıcı parçasına. Sanırım demir ya da çelik, çok emin değilim ama ben demir diye tahmin ettiğim için üstüne demir yazdım. Bu çelik ya da demir her neyse üzerinde bir boya vardı. Çok güzel bir şekilde orayı da kazıdı. Net bir şekilde sanki bir marka basmış gibi güzel bir görüntü ortaya çıktı. Buna da çok şaşırdım. Kaliteli bir lazer yazıcıdan beklentilerimden bir tanesi de elek üretmek. İleride daha detaylı testler yapacağım ama ilk etapta o elek malzemesinin üzerine kesme yapmaya çalıştım. Çok iyi kesmedi. Yamulttu, bir şeyler yaptı. Biraz daha zorlasak kesecek gibi ama sanırım bu malzemeyle değil de başka bir malzemeyle yaparsam devre kartı üreticilerine ödediğim elek maliyetinden de kurtulmuş olabilirim. İleride bununla ilgili belki bir videoda gelir. Yine kaliteli bir lazer kesme makinesinden beklentilerimden bir tanesi de üretip sattığım Kapadokya GSM Shield gibi kartların etrafına kutunun içerisini kaplayacak şekilde köpükler ya da süngerler kesmek. Daha önceki lazerlerle denediğimde alev alıyordu ve doğru düzgün kesemiyordu. Bu arkadaş bunu da çok iyi bir şekilde yaptı. Çok fazla ayar da yapmadım. Bir iki tane testten sonra güzel bir şekilde kesti. Bir sonraki süngerimsi malzeme biraz daha plastik tabanlı. Böyle yanından çakmak tutunca hemen alevlenip eriyen cinsten bir şey. Tam ismini bilmiyorum. Onunla da birkaç fazla deneme yapmak zorunda kaldım. İlk yaptığımda doğrudan eritti. Daha sonra lazerin gücünü biraz düşürdüm. Sonra lazerin gücünü düşürüp biraz daha fazla tur yapmasını sağladım. Biraz daha uğraşırsam böyle bıçakla kesmiş gibi tertemiz bir görüntü ortaya çıkar. Dolayısıyla böyle seri üretim yapıp sattığım malzemelere de hem kutu hem de sünger üretip işime kalite katabilirim ve iş gücü maliyetini de azaltabilirim. Şimdi yine bunun kullanım alanlarından bir tanesi de plastik yüzeylere kazıma yapmak. Mesela Çin'den bir powerbank kutusu aldık, içine pil taktık, kendi markamıza yazacağız ya da kapasitesini yazacağız ya da herhangi bir logo basacağız diyelim. Yine bu aleti kullanabiliyoruz. Beyaz bir plastik yüzeye yaptığım ilk denemede gayet güzel bir baskı aldım. Sırada şeffaf akrilik yüzey var. Bunun üzerinde böyle bant gibi şeyler oluyor. Onları çıkardığımız zaman şeffaf oluyor. Bu Arduino Uno ve bu breadboard'u yan yana koyup toplu bir şekilde kullanmamıza yarayan bir akrilik parçaydı. Şeffaf olduğu için basamaz diye düşünüyordum, kesemez diye düşünüyordum. Ama yine de bir test etmek istedim. Test ettim. İlk yaptığım testte önden çok güzel gözükmesine rağmen arkada şeffaf yüzeyde lazer dağıldığı için böyle erimiş, cıvık bir şey ortaya çıkarmış. Lazerin gücünü biraz artırıp azaltarak belki bu işin üstesinden gelinebilir ama ilk yaptığım testte güzel bir sonuç alamadım. Zaten şeffaf yüzeylerde ve aşırı parlak yüzeylerde lazer kullanmak çok akıl kârı bir şey değil ama biraz kurcalarsak sanki bu işin de üstesinden gelir gibi. Şimdi mantar bir nihalenin üzerine kedi portresi yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Yine yaptığım ilk baskıda güzel bir sonuç aldım. Yani birkaç defa yaptıktan sonra aşağı yukarı hangi yüzeye yüzde kaç lazer gücü vermek lazım, hangi hızda basmak lazım, bu da böyle birkaç baskıdan sonra oluşuyor. Mantar yüzeylere el atmışken gerçek bir mantar panonun üzerine haftanın günlerini yazıp video planını yapmak istiyordum. Böyle bir pano almıştım. O da bu lazer yazıcıya kısmetmiş. Şimdi burada bahsetmek istediğim iki şey var. Birincisi, işe nereden başlanacağını seçebiliyoruz. Mesela video çekerken işte sol alta kamerayı koyduysam oradan başlayabiliyorum. Bunları seçebiliyorum. Diğer ilginç bir husus da dilimleme yazılımında, yani lazer makinesinin yazılımında şöyle bir ayar göremedim ben. Doğrudan sadece çizgileri çiz, boş yerleri atla gibi bir şey yok. Bunu yaparken böyle bayağı gitti geldi yaklaşık 2 saat sürdü ve 2 saatin sonucunda çok güzel bir baskı almaya yakınken lazer modülünün kafası tahtaya çarptı. Daha önceden böyle sürterek biraz sağa doğru kaydırmıştı. Ben ilk etapta step motorlar adım mı atlıyor diye endişe etmiştim. Ama sonradan sürttüğünü fark ettim ve en sonunda yamulttu ve baskım güzel olmadı. Tekrar basarsam biraz daha yükseltip
güzel bir sonuç alırım. Ama dediğim gibi normalde çok hızlı bir lazer yazıcı olmasına rağmen, yani mesela birazdan bir kartona baskı yaptığımı göstereceğim. Onu acayip hızlı yapıyor. Ama bu mantar panoda dediğim gibi sürekli git gel git gel yaptığı için yaklaşık 2 saat sürdü. Şimdi Kapadokya GSM Shield'lar için kullandığım hazır karton kutular var. Onun üzerine bir yazı yazalım. Yazı, marka, logo, seri numarası gibi, tarih gibi, müşteri ismi gibi şeyler tabii ki yazılabilir. Hatta ileriki amaçlarımdan bir tanesi de şu: çok geniş bir alanı olduğu için Kapadokyalara özel kutu üretmek. Yani bir tane karton yüzey olacak. Onun etrafını, kenarlarını kesecek. Ben onu katladığım zaman kutu oluşacak. İleride de böyle bir şey yapmayı da planlıyorum. Yani kutuyu kendisi kesecek. Kutunun üzerine logo, marka vesaire yazacak. Kutunun içerisindeki süngerleri kesecek. PCB'nin üzerine marka, logo, seri numarası her neyse bir şeyler yazacak. Ve tam bir seri üretim makinesi haline getirmiş olacağız. Şimdi tahta kesme kısmına geldik. Kalın bir tahta var. Sanırım 5 mm kalınlığında, çok emin değilim. Birazdan altyazı olarak eklerim kalınlığını. Bu kalınlıktaki bir tahtayı tek seferde hızlı bir şekilde kesebildi. Daha sonrasında denemek istedim. Biraz daha lazer gücünü düşürsem nasıl olur diye. İlk verdiğim değer doğruymuş ve diğer yaptıklarımda çok iyi bir şekilde kesemedi. 2 kere üst üstten geçmeyi denedim. Biraz daha az karartıyor oraları. Bunun gibi şeyleri yine deneyerek bulabilirsiniz. Yani az lazer gücüyle 2 kere gitmek mi, çok lazer gücüyle tek seferde gitmek mi? Buna da deneyerek karar verebilirsiniz. Şimdi kutu içeriği, kurulum, kargo, gümrük gibi konularla devam edelim. Videonun en son kısmında da genel tecrübelerimi aktaracağım. Cihazı aldığımız zaman vergisi ödenmiş bir şekilde geliyor. Bu Banggood'daki her şey için geçerli değil. Turkey Direct Mail ya da Türkiye Direkt Postası gibi bir Türkçesi var. O seçiliyse hem hızlı kargoyla geliyor hem de vergisi, gümrük vergisi ödenmiş bir şekilde geldiği için herhangi bir şey ödemenize gerek yok. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Doğrudan Türkiye'den bir şey almış gibi evinize kadar geliyor. Şimdi kutu içeriğiyle devam edelim. Kutunun içerisinden bayağı kaliteli bir lazer gözlüğü çıkıyor. Lazerlerle çalışırken, özellikle yüksek güçlü lazerlerle çalışırken gözlük bayağı önemli. Ama burada şöyle güzel bir şey var. Lazer modülün önünde zaten bir koruma camı olduğu için herhangi bir gözlük kullanmadan kullandım ben. Ve gözüm hiç yorulmadı. Daha önceki lazerleri kullanırken ister istemez gözüm yoruluyordu. Göz sağlığı için gözlük yine de önemli. Çünkü oradaki camları çıkarıp kullanma şansımız da var. USB kablosu, güç adaptörü, anahtarı gibi elektronik aksamları yanından çıkıyor. Test etmek için birkaç tane ahşap, bir iki tane akrilik parça da yanında geliyor. Kitapçığını çok beğendim. Anlatımı çok sade ve kitapçığı takip ederek ilk baskımızı almamız çok kolay oluyor. Şimdi kurulumu birlikte izleyelim. Ben kitapçığı takip ederek kurdum. Sen de bu cihazı alırsan ister videoyu izleyerek, istersen de kitapçıktan bakarak kurulumu tamamlayabilirsin. Şimdi kısaca bir toplayalım. Bu cihazın diğerlerinden farkı ne benim gözümden? Daha önce kullandığım 4 farklı lazer kesme kazıma makinesi
daha çok kimisi amatör seviyedeydi, kimisi hobi amatör arasında bir yerdeydi. Bu artık tamamen profesyonele kaçan bir makine olmuş. Keserken çok fazla iz bırakmıyor. Böyle yanık kokusu vesaire çok fazla çıkmıyor. Kesme işlemini çok iyi yapıyor. Gövdesi çok sağlam. Titreme, sarsılma yok. Motorları çalışırken bayağı sessiz çalışıyor. Daha önce kullandığım makineler daha küçük olmasına rağmen bayağı cayır cayır ses çıkarıyordu. Aynı zamanda bayağı hızlı. Yani lazerinin gücü çok yüksek olduğu için birkaç milisaniye bile kalsa kesebiliyor ve yakabiliyor. Dolayısıyla bu işlemi çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Gövdesi de sağlam olduğu için motorlar çok rahatlıkla hareket edebiliyor. Baskı alanı çok geniş. 41 santimetreye 40 santim gerçekten bayağı büyük bir alan. 4 santimetreye 4 santimlik lazerlerle ben bu işlere başlamıştım. Dolayısıyla bayağı geniş bir yüzey var. Bununla böyle devasa portreler yapılıp duvara bile asılabilir. Kullanımı çok kolay. Kitapçıkta anlatılan birkaç kablo bağlantısı, birkaç vidayı sıktıktan sonra doğrudan kullanıma hazır oluyor. Herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Genellikle inceleme yaparken ürünlerin hem iyi hem kötü yanlarından bahsetmeye çalışıyorum ama bunda biraz kendimi zorladığım zaman kötü yan olarak bu lazer modülünün yüksekliğini ayarlamaya yarayan 2 tane vidayı böyle elle çevrilen bir şey olmasını isterdim. Bunun dışında çok diyecek bir şey gerçekten bulamadım. Markalama yapmak için, bir şeyler kesmek için, biraz önce bahsettiğim bütün özellikleri yerine getirmek için güzel bir cihaz. Bu sebeplerden dolayı gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Ben bayağı memnun kaldım. Ürünün linkini ve indirim kuponunu açıklamalar kısmında paylaştım. Ürünü almayı düşünüyorsanız indirim kuponunu kullanabilirsiniz ama bunun belli bir süresi var. Çok geç kalmamanızı öneririm. Atomstack A5 Pro için söyleyeceklerim bu kadar. Videonun sonuna kadar beni izlediğin için teşekkür ederim dostum. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın.